Hiç birinin hayatını kontrol etmeye çalıştınız mı? Kardeşinizin, kız arkadaşınızın veya erkek arkadaşınızın veya annem ve babam şöyle yapsa daha iyi olur dediğiniz durumlar oldu mu? Ve en önemlisi ise bu olaylara müdahale etmeye çalıştınız mı? Eğer bu tarz olaylar yaşadıysanız ve günün sonunda yine de onca emeğinize, onca uğraşınıza rağmen ne kız arkadaşınızı veya erkek arkadaşınızın o davranışını değiştirebildiniz, ne de erkek veya kız kardeşinizin davranışını, ne de anne ve babanızın. İşte bu bölümde Gumball'ın 7. sezon 15. bölümü olan Anais'in olaylara müdahale etme bölümü olarak karşınızdayım. Bu bölümün en büyük özellikleri ise Gumball bir avukatın yanına giderek çalışmaya çalışıyor, Darwin bir tarikata katılıp suikastçı olmaya çalışıyor, Nicole ve Richard kendine bir çiftlik açıyor. Ama bunları neden yapıyor? Daha doğrusu neden yaptırtılıyor? Biliyorsunuz Anais çok zeki, hatta Gumball, Darwin ve birçok insandan çok zeki bir insan ve o küçücük boyuna rağmen oldukça olgun konuşabiliyor. Ancak bunun yanında Gumball, Darwin, annesi ve özellikle de Richard, yani tam bir kanser davranışları var. Onların bu davranışını değiştirmeye çalışıyor. Fakat günün sonunda çok önemli bir ders veriyor bizlere. Bu bölümde ise biz bu olayların özetine ve en önemlisi teorilerine ve altyapısındaki felsefik yaklaşıma bakacağız. Sizlerden ricam ise videoyu beğenmeniz, kanalıma abone olmanız ve en önemlisi ise yorumlarda fikirlerinizi belirtmenizi istiyorum. Daha fazla video için de takipte kal diyerekten ben Masalcı Dede. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Gumball evreni her zaman tuhaflıklarla doluydu. Özellikle de 7. sezonun gelmesiyle beraber garip olaylar da yaşamaya başladık. Fakat bu olaylar daha çok ders niteliğinde ve sistem eleştirilerine ve en önemlisi ise felsefik olaylara yaklaşımla alakalıydı. İşte bu bölümde bunlardan bir tanesi var. Bölümün başlangıcı şöyle başlıyor. Anais'i doktora götürüyorlar. Çünkü yaşına rağmen inanılmaz derecede kırışıklıklar başlamış. Çünkü ailesinin o saçma sapan davranışları onun gelecekte bir gün, daha doğrusu ailesinin başına bir şey gelebileceğinden korkmasından dolayı önlem almaya ve kendini kaygıya sokmasından dolayı oluşuyor. Anais'in temel amacı Gumball'ın o saçma sapan bütün kaosu üzerine çekmesini engelleyebilmek, Darwin'in o şapşik hareketlerinden vazgeçip hayata karşı hayır diyebilen güçlü duruşu verebilmek, Richard'ın saçma sapan tembelliklerinin önüne geçip gelecekte bir gün annesi de emekli olduktan sonra birbirlerini öldürmemeleri için önüne geçebilmek istiyor. Fakat bu uğraşları maalesef ki yetersiz kaldığı gibi her geçen gün daha da strese girip daha da psikolojik olarak kendini yıpratıyor. Doktorun tavsiyesi ise bu olaylara fazla takmamak ve en önemlisi her şeyi olağan akışına bırakmak. Tabi Anais bunu yapar mı? Elbette ki hayır. O zeki benliğini ortaya koyaraktan bu olayları engellemeye çalışır. Gumball'ı avukata gönderir ve avukat bu zamana kadarki bütün dosyalarını sıralar. İşte 34 defa suç işlemişsin, 34 defa bir şey yapmışsın, 286 defa gasp var vesaire falan gibi tuhaf suçlar var. Tabii ki de Gumball'ın bunları bilinçli olarak yapmadığını biliyoruz. O kaosu çekebilen bir efendi gibi bir şey yani. Bütün kaos, bütün problemler Gumball'ı bir şekilde buluyor. Avukatın da tavsiyesi şu: eğer böyle yapmaya devam edersen müebbet hapis yiyeceksin. Şu an çocuk olduğun için şanslısın, ancak yetişkin olduğun zaman bence hiçbir şey yapmaman senin için daha iyi olur diyor. Fakat Gumball buna rağmen nefes aldığı anda bütün kaosu üzerine çekiyor ve olayların seyrini zaten görüntülerde gösterdiğim gibi işliyor. Darwin'i bir tarikata yolluyor. Bu tarikatın amacı bütün o şapşiklilerinin önüne geçebilmek için ona sert, acımasız bir duruş verebilmek. Tarikatta onca eğitime katılıyor, bütün eğitimlerden başarıyla geçiyor, son anda köpeği öldürme görevi veriliyor. Bu görevde tabii ki de Darwin köpeği öldürmüyor ve ona bir sopa atarak hadi koş getir diyerekten o tatlışlığını tekrardan gösteriyor. Tarikatın lideri ise maskeyi kaldırdıktan sonra yüzünde herhangi bir şekilde böyle değişiklik olmadığını görüyor. Hala da şapşik bakıyor ve anlıyor ki belki de gerçek güç mutluluktadır diyerekten ona tapmaya başlıyorlar. Anais'in planı yine başarısız oluyor. Sıra anne ve babaya geldi. Onlara bir çiftlik kiralıyor. 40 yıl sonra emekli olduktan sonra annesinin Richard'ı öldürebileceğini düşündüğünden dolayı böyle bir plan hazırlamış. Ve akabinde Richard'ın yine saçma sapan hareketleri ve özellikle annenin yani Watterson'ın 40 yıldan beri iş yapmayan Richard için şimdi iş yapmaya kalktığını söyleyerekten onu birazcık alaya alıyor ve sonra akabinde
barışıyorlar ve her şeyi mahvetmesinden korktuğunu söylüyor. Ki zaten günün sonunda da böyle oluyor. Richard kutlama için havai fişekleri patlattıktan sonra ne oluyor? Tabii ki de hayvanlar korkuyor, bütün ortalık yangın yeri ve bütün hayvanlar da kaçıyor. Ve akabinde Anais'in planı yine başarısız oluyor. Tabii bu esnada tekrardan doktora geliyor ama kırışıklıkları bütün vücudunu sarmış durumda. Ve sonra hiç beklenmedik bir şey oluyor. Doktor yine bu şekilde davranırsan daha da kötüye gideceğini söylüyor ama hiç beklenmedik bir şey oluyor. Gumball muazzam bir tavsiye veriyor. Hayatı olağan akışına bırakmaya çalış. İnsanları değiştirmeye çalışma. Sen birini beğendiysen, sevdiysen, örneği annesinden veriyor. Annem babamın bu şekilde olduğunu biliyordu. Tembel bir yaratık olduğunu biliyordu. Sakar bir yaratık ve özellikle obez bir yaratık olduğunu biliyordu. Ama yine de buna rağmen onu sevmeyi seçti. Nicole de şuna karşılık veriyor. Önemli olan karşı tarafın yaptıkları değil. Bunları kabullenip onunla beraber el ele tutuşup yürüyebilmektir. Ben onunla el ele tutuşup bu yolda yürümeyi seçtim diyor. Ki bu gerçekten ciddi bir davranıştır. Yani ben şu an 26-27 yaşlarına geldim. Neredeyse çeyrek asır devirdim. Ve bu zamana kadar insanlara karşı yaptığım hatalardan bir tanesini farkına vardım. Şimdi çok ilişki tavsiyesi verebilecek bir durumda değilim ancak yine de bir insan birini sevdiği zaman ya mevcut haliyle sever ya da sevmez. Ama bizler ne yapıyoruz ki özellikle de ben onun olabilecek maksimum potansiyeli çıkartabilmek için, iyi yönlerini ortaya çıkartabilmek için zaman zaman müdahaleler ediyoruz. Bu psikolojik olarak aslında gerçekleşiyor ve iki taraf da aslında bunu birbirine yapıyor. Ama gerçekte olması gereken olay şu: ya o insanın o davranışıyla kabullenirsin ya da kabullenmezsin. Ben bu zamana kadar sevdiğim veya hoşlandığım insanların hayatlarına bir şekilde müdahale ederek onları değiştirmeye çalıştığımı fark ettim. Yani düşünün, bir çizgi film çıkıyor ve 27 yaşındaki bir insana bir ders veriyor. Tıpkı orada bizlere ve hepimize ders verdiği gibi. Ben de bu saatten sonra yapacağım olay şu: bir insanın profilini inceleyeceğim. Erkek arkadaş olsun, kız arkadaş olsun, hiç fark etmeksizin. Bana uyuyor mu, uymuyor mu? Uymuyorsa yapacak bir şey yok. Uyuyorsa da el ele tutuşup bu yolda yürümeye çalışacağız. Arkadaş olarak veya kız arkadaş olarak hiç fark etmiyor. Sonuçta bize verilen ders şu: bir insanı ya olduğu gibi kabulleneceksin ya da hiç kabullenmeyeceksin. Müdahale ettiğin zaman sen sadece strese girersin. Hiçbir koşulda onları değiştiremezsin. Sadece kendini yıpratmaktan başka bir şey yapmazsın. İşte Gumball'ın 7. sezonun 15. bölümü de bizlere bunu söylüyor. Sen beyhude bir şekilde olaylara müdahale etmeye çalışma. Hayatın akışını değiştiremezsin. İnsanları muazzam ölçüde değiştiremezsin. Onları kabullenmekten başka seçeneği yok. İşte bu bölümde bizlere aslında felsefik açıdan bunu anlatmaya çalışıyor. Biliyorum birçoğunuz bu Gumball'ı izlerken normal bir çizgi film olarak izliyor veya eğlenceli dakikalar geçirebilmek için izliyor. Ama unutmayın, Gumball hiçbir zaman normal bir çizgi film olmamıştır. O her zaman bizlere bir mesaj vermeye çalışmıştır. Felsefi, ahlaki, sistem eleştirisi fark etmeksizin bir şeyler aktarır. Her zaman her bölümün bir anlamı vardır. İşte bu bölümde felsefi olarak hayatın olağan akışına müdahale etmemeyi öğretiyor bizlere. Bunu gerçek hayatta uygular mıyız? Ben her ne kadar bunu ders olarak almış olsam da büyük ihtimalle gelecekteki kız arkadaşım veya erkek arkadaşlarım fark etmeksizin bazı olaylarına müdahale edeceğimin veya kardeşlerimin fark etmiyor edeceğimin garantisini verebilirim. Çünkü insan yine de böyle bir varlık arkadaşlar yani. Her ne kadar bizler bazen dört dörtlük gibi davranmasak da ama yine de karşımızdaki insanın iyi birer insan olması için, daha düzgün bir insan olması için çaba sarf ederiz. Aslında bu şeylikten, bencillikten ve egoistlikten değildir yani. Sonuçta biz o insanı severiz. O insanın en iyi potansiyelde, en iyi şekilde olmasını isteriz. Ve ufak dokunuşlar yapmaya çalışırız. Bazen bunlarda başarılı oluruz, bazen de olmayız. Bazen ise sadece kendimizi yıpratırız. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Buraya kadar da izlediysen de videomu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve en önemlisi teoriler için Discord sunucuma gelebilirsin. Daha fazla video için de beklemede kal. Hoşça kal.